Bugün sizlerle UCL en iyi 11 draftından çıkarılan cezalı maç için kadro kuracağız. Ve ilk saniyelerde arkadaşlar kadromuz bu şekilde başlıyor. Bakalım bu kadromuzu arkadaşlar UCL draftlarından çıkarılan nasıl bir hale getireceğiz diyoruz ve biletlerimize geldiğimizde bir tane bilet üstüne de 211.000 cevherimiz var. Yani bugün 47 oluyordu sanırsam. 47 bilet en az aşmış olacağız. 47 biletlere bir havuza inşallah gelir diyorum ve en az Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci biletimizden tam gaz başladık. Bakalım hangi oyuncuyla başlamış olacağız. Hemen ilk sözleşme kitabımız açıldığında 111 genlik Anderson'la başladık. İkinci biletimizi yine harcadık ve bakalım bu sefer hangi oyuncu gelecek. Cezalı maç için sağlam güzel bir kadro kurmamız lazım. O yüzden inşallah şanslı oluruz diyorum ve bakalım buradan güzel bir şey var mı? Altın sözleşmemiz açılmadı ama yol var mı? Galiba var ama niye kasıyor? Özür diliyorum kasma için. Neyse Kolombiya'dan geliyor. Sanchez olmadı. Santifor ve Sporting'den Suarez geliyor. Bakalım 117'ymiş Suarez. Güzel geldi. Bu arada lütfen like'lara basalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayalım. Efsane videoları kaçırmayın. Televizyonda izleyenler sizler de like'lara basarsanız bu video kesinlikle en az 500 like ulaşır. Üstüne de abone de olursanız arkadaşlar müthiş olur. 30 abone sonra 19.000 aboneye artık ulaşacağız. Pardon 18.000 aboneye. Siz belki bu videoyu izlerken arkadaşlar belki de olmuş da olabiliriz. Çünkü bugün 2 video gelecek. Birisi 11.30'da birisi 16.30'da. Bu video kaçta izliyorsunuz? Kaçta yayınladım bilmiyorum ama 11.30 ve 16.30 saatlerinde birer video gelecek. Bunun bilgisini vermiş olayım. O yüzden bu videoyu bitirdikten sonra video sonuna bugün attığım bir videoyu da ekleyeceğim. O videoyu da izleyebilirsiniz. 3 transferle birlikte 96 gelinden başlamış oldum. Bu arada kanalımıza, videomuza, ailemize, aramıza hoş geldiniz. Yeni gelenler varsa destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum ve tam gaz devam ediyorum. Bakalım bugün havuza inşallah çıkarmış oluruz dediğim gibi. Bakalım buradan 114 genlik stoper gelmiş oldu. İkinci biletimizi açtığımızda transferden sonra ikinci biletimizden yeni bir oyuncu var ama buradan yine bir santrafor geldi. Santrafor şu anlık ihtiyacımız yok. Tabii ki de Dembele vermeyeceksen. 110 genlik stoper geldi. Sonraki biletimize bir yol daha görebilir miyiz? Bakalım sözleşmemiz yine altın olmadı ama ikinci yolumuzu da görmüş olduk. Akanji olabilir. Galiba da Akanji Inter'i de gördüğümüze göre Akanji'miz geldi. 116 genlik kartımızdan kadromuza ekleyeceğiz. Yedekte kalan oyuncuları bu tarz videolarımı ilk kez izleyen varsa yedekte kalan oyuncuları da parçalara çeviriyoruz arkadaşlar. Parçalardan da en son transfer yaparak kadromuzu geliştiriyoruz. Bunun da bilgisini vereyim bilmeyene varsa. Şimdi bunu da eklerimizde 101 gün olduk. Stoperimizi şu anlık sağ bekte oynatalım. 102 gün olduk. Bu santrforumuzu da şu anlık sol kanatta oynattığımızda 104 gene kadar ulaşmış olduk. Tam gaz ilerleme devam. Şimdi o zaman geldik arkadaşlar. Kompani kutusuna bunu da videoda beklettim. Belki yüze bir şey çıkar diye. İlk kutumuzdan bakalım ne gelecekmiş. Hemen tabelamız kırıldı. Direkt geçeyim uzatmayayım. Buradan 300 antrenman aktarı maalesef kötü geldi. İkinci bedava bir şekilde açalım o zaman. Yine maalesef altın gelmedi ama bilet gelebilirse en kötü 5000 cevher gelsin. Bir tane ekstra Utos diyorum. Şeyi açarız derken 150 derece yükseltme geldi ama 150 derece yükseltme aslında derece yükseltme yasak arkadaşlar. Ama video içerisinde o 150 derece yükseltme aldığımız için en sonunda arkadaşlar 150 derece yükseltme basma imkanımız olsun. Bunun bilgisini vereyim. İnşallah unutmam diyorum ve 4500 cevherimizi bir kez daha harcadık ve bakalım buradan ne gelecek derken 110 genlik Dünya Kupası kartlardan birisi geldi. Sonraki biletimizde bakalım. Güzel bir yol olmadı yine. Sağ bekimiz geldi. Sağ bek ihtiyacımız vardı. Onu ekleriz ama bir yolla görelim öyle kadromuza geçeceğiz. Buradan da kaleci geldi. Kalecimizden şu ana kadar hiç çıkmamıştı. Buradan bakalım kim gelecek. 511 genlik bir tane de santrafor ihtiyacımız kesinlikle yok. Buradan bakalım sözleşmemiz açıldı ve bir yol daha gördük. Hep Tosta yola gidiyoruz. Bakalım sol kanat güzel oldu. Sol orta saha Yunanistan'da bir oyuncu vardı. İyi ki o gelmedi. Sol kanat bari kadromuza girecektir. Şimdi o zaman kadromuza geçelim ve yeni transferlerimizi ekleyelim. Bakalım genimiz ne kadar yükselecek. İlk öncelikle bunu bir santraforda oynatalım. Genimiz çünkü şu anda kötü kadro olduğu için yükseltiyor. Santrafor ofansifte oynasa bile ama burada biz ofansif çıkarmışız. Onu unuttum. Merkezde santrafor oynarsa 96 gen. O zaman şu anlık bir bu şekilde dursun arkadaşlar. Sol kanatımızı ekledik. 107 gen olduk. Kalecimizi ekledik. 109 gen olmuş olduk. Bir de sağ bekimizi ekleyeceğiz ama stoperimizi sol beke çekelim. Sağ bekimizi sağ bekte oynatalım ve daha mantıklı olur. 111 genle devam ediyoruz. Kadromuz bu şekilde ama hala havuza çıkaramadık. Daha bir sürü bilet var. İnşallah nasip olur diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim bir kez daha diyerek tam gaz devam ediyorum. Buradan Dembele, Kvara, Vitinha'dan birisini verirse var ya müthiş olur ama şu anlık vermiyor. İnşallah verir diyorum ve İspanya'dan bakalım arkadaşlar. Kubarsia'da şey geldi derken bu da 117
117 miydi? Aynen, bu da 117 gen. Çok güzel. Üst üste yolumuzu görmüş olduk. O zaman Akanji ile birlikte güzel bir stoperimiz de oldu. Marquinhos vermeyecekse bir de artık stoper vermeyebilir mesela. Ama verirse de parçalarda kullanmış oluruz. Yani zarar yapmayız. Bu arada 114 genlik stoperimiz sağ bekte oynarsa ne olur? Bir ona da bakalım. Hemen burada sol bekte oynarsa arkadaşlar kaç gen? 110 gen. O zaman bu şekilde oynarsan genimizde gördüğünüz gibi 112 gene kadar ulaşmış oldu. Çok güzel, ilerleme devam ediyoruz. O zaman bir kez daha bastık ve yoldan sonra yeni bir oyuncu bile gelmedi. O yüzden direkt geçtim de yol mu var? Yol varmış ama şey yolu arkadaşlar. Bizde çıkmayan bir oyuncu. Bakalım kimmiş, en fazla 117 gelebiliyor. Bunu unutmayalım. Bakalım bu da Tielemans diyecektim ama Douglas Luiz'miş. Bir yolda görmüş olduk bu arada. Üst üste 3. yolumuz, bir transfer de yaptık yani kısacası. Merkez orta sahada ihtiyacımız vardı. İlk öncelikle bunu bu şekilde oynatalım ve sonra ise 117 genlik bir kart ekleri. 110 gen olduk. 117'ler iyice arttı arkadaşlar. İnşallah 1 gen yükseği, 2 gen yükseği, 3 gen yükseği de gelir diyorum ve geçtik draftımıza bir kez daha. Şansımız biraz yükseldi gibi. İnşallah tam gaz katlanarak devam eder ve Şampiyonlar Ligi oyuncusu bir kez de olsa çıkarırsak müthiş olur. Cezalı maç olacağı için arkadaşlar çok işimize yarar. İnşallah çıkar diyorum ve daha 144.000 çevirimiz var. Bol bol biletlerimiz var. İnşallah çıkacak diyorum ve ama şu anlık hala bir umut olmadı. Geliyor mu bu sefer? Bakalım ne gelmiş. 114 gen Coates kadromuza girmez. 4500'ü yine harcadığımızda sözleşme kitabımız açıldı ama içerisinde iyi bir oyuncu yoktu. Buradan da bir toz oyuncusu geliyormuş. 111 genlik oyuncu o da. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncu bir kez daha var. Bakalım o kimmiş? 110 genlik Zeze diye bir futbolcu. Sonraki biletimizde yine bir tane yeni bir oyuncu gelmiş ama istediğimiz bir kez daha gelmedi. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncu yine var ama uzun zamandır yol göremiyoruz. Garantiye geldik maalesef. 4500 cevherimizi harcadık ve bakalım bu bedava garanti paketimizden ne gelecekmiş? Dünya Kupası yolunu görüyoruz ve bakalım Kongo diye ülkeydi sanırsam, kaleci geldi ve bu 115 miydi? Öyle bir şeydi sanırsam, 115 iken Foylo geldi. Kaleci çıktı bari iyi ki. Çünkü öbür mevkileri yine doldurma imkanımız yüksek ama kaleci biraz daha zor doluyor paketlerden. O yüzden iyi ki bari kaleci geldi. Düşük geni kaleci. Yüksek gelse tabii ki de güzel olur ama düşük gelse de kaleci gelmesi güzel. Onu demeye çalıştım. Şimdi armadan da 5000 cevher almışız. Yani ekstra bir bilet daha alabileceğiz arkadaşlar. Güzel oldu. Devam et diyerek de 5000 cevherimiz hayırlı olsun diyerek geçtik draftımıza. Ama şu anlık hala güzel bir şey çıkaramadık. Yani havuza istiyoruz. Bakalım buradan güzel bir şey var mı diyecektim ama 111 genlik merkez orta saha. Sonraki biletimizde yeni bir oyuncu bir kez daha var ama güzel bir oyuncu yine maalesef gelmemiş. Bir kez daha açtığımızda ama galiba Şampiyonlar Ligi oyuncusu gelmesi için expert işi olmaması lazım arkadaşlar galiba. Çünkü UCL arması bitti diye biliyorum. Bakalım bir kontrol edelim arkadaşlar. UCL arması bitmiş mi? Bitmiş. O zaman arkadaşlar expert işi kesinlikle olmaması lazım. Olursa demek ki güzel bir oyuncu gelmeyecek. Yani havuza gelmeyecek. O yüzden olma derken olmadı. Lütfen buradan bir yol görelim. Görememişiz be. Maalesef göremedik. 4500'ü yine harcadık o zaman. Maalesef buradan expert iş olduğu için en fazla 117 gelecekti. O da gelmedi. Bu arada expert işi bir kez daha yok. Yol gelecek bir. Haydi oğlum. Altın yol. Altın yol. Altın kitap yani Şampiyonlar Ligi. Lütfen Dembele ol. İspanya'da kim vardı? Pedri mi derken sağ bek Llorente geldi. En düşükleri geldi ama güzel. Gerçekten güzel arkadaşlar. Sonunda çıkardık be. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen reklama basalım. Llorente'miz hayırlı uğurlu olsun. Efsane videoları da kaçırmamak için abone olun lütfen arkadaşlar. Şimdi buradan sezgi özelliği olan Llorente'mizi kullanmış olacağız kadromuza. Çok güzel oldu. Daha bir sürü de bilet var. İnşallah ikinci havuzamızı da çıkartmış oluruz diyorum ve kadromuza geçelim ve yeni transferimizi, efsane transferimizi, Llorente'mizi ekledik ve 114 geninde olmuş olduk tabii ki de. Şimdi sol bekimizi de varmış. Onu da eklediğimizde 114 genle devam ediyoruz. Gen artışı olmadı. Başka bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama sağ kanat çıkarmış mıyız mesela? Sol kanatta bu oyuncu oynar mı? Oynar. Çok güzel oldu. 115 gene kadar ilerlemiş olduk. Başka da sanırsam bir transferimiz yok gibi arkadaşlar. O yüzden draftlarımıza devam. Llorente çok güzel oldu. İnşallah bu şekilde katlanarak şansımız devam eder diyorum ve XP artışı lütfen görmeyelim. Maalesef gördük ama bakalım bu oyuncu kimmiş, onu da gördüğümüzde 112 genli Koylund gelmiş oldu. Sonraki bilette bir kez de toz oyuncusu geliyor ama yol var. Çok güzel. Kadromuza inşallah girebilecek oyuncudur diyecektim ve bu da giriyormuş ama oyuncu ismini bilmiyorum kimmiş. 117 gen oyuncuymuş. Güzel, fena değil diyelim ve kadromuza geçelim ve bir transfer de yapmış olduk. Güzel oldu. Kadromuzu gittikçe geliştirmeye devam ediyoruz ama haydi arkadaşlar 115 gende takılı kaldık. 116'ya gene yaklaşıyoruz gittikçe. Şimdi o zaman bir bilet harcadığımızda XP
artış olmadı ama altın sayfa açılmadığı için bizde olan bir oyuncu gelmiş. 4500 cevherimizi yine harcadık. Bu sefer yeni bir oyuncu geldi. Bir yolda gördük. Çok güzel. Nijeryalı bakalım kim var? Santifor Osimhen mi? Osimhen değil. Onaçu geldi. Onaçu'nun da geni 116'ymış. O zaman kadromuza geçelim ve ekleyelim çünkü kadromuza girecektir. Pardon, girmiyor. Bizim santiforumuz Suarez'di. Doğru. Sağ kanatta 110 gen olarak oynuyormuş. O zaman ekledik ve bir gen daha yüksek sağ kanatımız olmuş oldu. Şimdi o zaman tam gaz devam. Bakalım arkadaşlar. Kalan 63.000 cevher ile ne kadar güzel şeyler çıkaracağız göreceğiz. Bir kez daha yeni bir oyuncu geldi ama maalesef 111 gen. Yeni bir oyuncu gelmemesi lazım ama hala gelmeye devam ediyor. İkinci havuzamızı lütfen görelim diyorum ve 4500'ü yine harcadık. Yeni bir oyuncu yine geldi maalesef. Yol da varmış ama güzel. Parçalarda en kötü kullanıyoruz. Arjantin geldi, merkez geldi ve bu oyuncu çok yüksek olacağını düşünmüyorum ama kadromuza girecek, yanlışlıkla atlayabildim. 115 genlik santiforu merkez orta sahamızı eklemiş olalım. Ederson parçalarda kullanacağız. Art gereğine 116 gende yaptı. Bu arada bizi çok güzel olmuş oldu. Kadromuz fena ilerlemiyor gerçekten. Bir tane arkadaşlar yola gitmeyen oyuncu var. Onun dışında hepsi yola gidip kadromuza ekledik. Gerçekten fena kötü bir kadro kurmuyoruz ama daha güzeller de inşallah olur diyorum ve 50.000 cevherimiz kaldı. Tam gaz devam. Biletlerimiz bitmedi. Maalesef yeni bir oyuncu bir kez daha geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. 110 genlik stoper parçalarda kullanacağız. Bir bilet harcadığımızda yine maalesef yeni bir oyuncu var. Kimmiş o da? 111 genlik santifor. Bir kez daha biletimizi harcadık. Yeni bir oyuncu yok ama altın yolda gelmedi ama yol var, güzel. Bizde olan kaleci geldi. Maalesef arkadaşlar satılabilir de olmadı. Parçalarda en kötü kullanacağız. Yeni bir oyuncu yine maalesef bir kez daha geldi. Yüksek olsun, 117 olsun derken bu Kofi 117 genlik bir kart diye hatırlıyorum. Bakalım 117 genlik bir kart. Kalecimizi bir kez daha geliştirmiş olduk. Güzel oldu. Kulübe giriş yaptığımızda 115 genlik kalecimizi artık parçalarda kullanacağız. Yerine Kofi'miz geldi ama genimiz artmadı arkadaşlar. Sorun yok. Şimdi o zaman geçtik yeniden draftımıza. Ve bakalım bu sefer arkadaşlar güzel şeyler gelecek mi diyorum ve maalesef bir kez daha yeni bir oyuncu geldi. 110 genlik sağ kanat ihtiyacımız olur. Onaçu'dan daha iyi bir özellikli karttır ama illaki parçalarda sağ kanatımızı geliştiririz. O yüzden çok da önemli değil. Buradan yine geliyormuş yeni bir oyuncu. Maalesef bir kez daha geldi ama güzel bir oyuncu değilmiş. 4500'ü yine harcadık. Yeni bir oyuncu gelmedi ama altın sayfa akmadı. Ama yol var. İnşallah 117'dir. Arjantin'imizi görmüş olduk. Ama bizim ofansifimiz zaten 117 de bu bize daha demin çıkmamış mı? Hayır. Başka bir ofansif orta saha çıktı ama bunu da kullanmaya gerek yok parçalarda ama iyi parçada kastırmayabilir eski bir kart olduğu için. Onlara bakarız. 4500 harcadık. Altın yol geldi. Yes be, altın parça. Lütfen Dembele. O Fransa. Dembele mi? Dembele. Hayır. Kim var? Bayern Münih'den kim? Olise sağ kanat değil mi? Kimmiş? Olise'ymiş. Olise ofansif orta saha olarak geldi ama maalesef Olise'yi sağ kanat getirmemişler. Üstüne de 118 gen getirmişler. Olise yakışmadı. Bence 119'u hak ediyordu. Ama güzeldi arkadaşlar. Tiki taka oyun tarzı olan arkadaşlar. Oyuncumuzu almış olduk. İkinci havuzamızdan müthiş oldu. Ben artık arkadaşlar sevindim. Gerçekten sevindim. İki tane havuza iyidir bir kadro için. Şimdi o zaman yedeklerimize girdik arkadaşlar. Olise'mizi eklediğimizde genimiz artmadı. Sorun yok arkadaşlar. Bize bir sağ kanat çıkmıştı. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Hatta karşılaştıralım. Hızda biraz iyiymiş kamera. Şutta tabii ki de Onaçu iyi ama arkadaşlar. Onaçu biraz uzun boylu ve ağır kart olduğu için kamera sağ kanatta daha güzel oynar. Keşke Olise sağ kanat olarak gelseydi. Daha mantıklı, daha işimize yarardı ama o şekilde gelmediği için yapacak bir şeyimiz yok. 9750 cevherimiz kalmış. Yani bu da arkadaşlar son biletleri oluyor. Buradan yeni bir oyuncu var ama istediğimiz gelmedi. Bu da son biletimiz. Bakalım maalesef yeni bir oyuncuyla bitirmiş olduk. Bu da 112 genlik sol bek. Sol bekimiz de kadromuza girecektir. Ama tabii ki de sağ kanat ve sol bekimizi illaki parçalarda güçlendirmiş oluruz. Sol bekimizi ekledik ama genimiz artmadı. Şimdi arkadaşlar yedekte kalan oyuncularla ne kadar parça kasabilmişiz ona bakacağız. Hemen buradan oyunculara giriş yaptığımızda 900 parça bu hesapta var ya arkadaşlar. O sayılmıyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bakalım ne kadar parça kasmışız. Sadece bugün çıkardığımız oyuncular sayılıyor. Bugün çıkardığım arkadaşlar yedekte kalan oyuncuları parçalarda verdiğimizde 7050 parça kasmış olduk. Şimdi bu parçayla sağ kanat ve sol bekimizi gittikçe geliştirmeye çalışacağım. Alacağım oyuncular belirledim arkadaşlar. İlk öncelikle kadromuzda çıkacak oyuncular var. 3 tane yeni transfer yapacağız. Çıkardığım oyuncular da arkadaşlar lazım bana parçalarda. Yoksa parçamız eksik kalıyor. 3 tane yeni transferimiz sol bek, merkez ve sağ kanat kısmına olacak. Onları belirlediğimize göre şimdi bize arkadaşlar toplam 7400 parça lazım. Hemen bu parçalarımızı bir ayarlayalım. 7500 parçamızı arkadaşlar buradan aldık ve şimdi
Şimdi o zaman 3 tane yeni transferlerimizi kadromuza getireceğiz. Oyuncular bölümüne giriş yaptığımızda burayı arkadaşlar 116 gen yapıyoruz. Pozisyonumuzu defanstan başlayalım. Sol bek yapıyoruz ve alternatiflerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben buradan Türk oyuncumuzu Ferdi'mizi alacağım tabii ki de. Burada 2500 parçamıza sol bek transferimizi Ferdi yana kullandım ve Ferdi'mizi gördüğünüz gibi almış oldum güzel bir şekilde. Şimdi buradan çıktık ve sıradaki mevkimiz merkez orta saha yapıyoruz. Kaydet arama dediğimizde yine 116 gen olacak. Seçeneklerimiz bolca var ama ben burada arkadaşlar Arda Güler'i almayı tercih ettim. Bu da arkadaşlar Türk oyuncumuz. Türk oyuncu bir kez daha kadromuza gelmiş olacak. Arda'mızı da aldığımıza göre merkez orta sahamızı da biraz da geliştirdik. Şimdi sağ kanata geçiyoruz. Sağ kanatta 116 olacak. Hemen burayı da sağ kanat yaptık ve kaydet arama dediğimizde seçenekler bu şekilde. Ben buradan L Kangin'i alıyorum arkadaşlar ve sağ kanat kısmını da bu şekilde bitirmiş oluyorum ve 3 yeni transferle birlikte 116 idik. Bakalım 117 gen yapabileceğiz mi kadromuzu? Sonra cezalı maç artık geçmiş olacağız. Hemen yedeklere girdik. Burayı sıfırladık arkadaşlar. Eklendiği zaman yaptığımızda sol bekimizi ekledik. 107 gen olduk. Arda Güler'imizi ekledik. 112 gen olduk. Sağ kanatımızı da eklediğimizde 117 genlik. Bence efsane güzel bir havuzda da 2 tane çıkarmış bir kadro yaptık. Müthiş bir kadro oldu. Şimdi bu kadroyla sizden aranızdan bir kişiyle cezalı maç yapacağız. Ama ilk öncelikle biraz antrenman basacağım oyuncularımıza. O sırada da lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Efsane videoları kaçırmayın. Şimdi o zaman maçımıza isterseniz geçelim, cezalı maç. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın sizden aranızdan bir kişinin de kadrosu bu şekilde çok sağlam güzel bir kadrosu var. Yani kadrolar eşit olmadığı için çok ama çok zorlanacağım. İnşallah cezalı maçtan yırtarız. Olise sol tarafa döndü. Forntose döndük. Bir kez daha çok güzel. Suarez verdi Arda'ya. Arda Güler bir kez daha pasımızı verdik. Kangin bitiremedi. Arda bitirir mi? O da bitiremedi. Maalesef çok güzel atak boşa gitti. Çerki aradan güzel bir pas ama yetiştik mi? Çok güzel. Çerki'den bir şut daha geldi ama bu sefer arkadaşlar tabii ki de kalecimiz kurtaramadı. Sol taraftan Roberto ile geliyorlar. Tekte bıraktı Mbappe ama geçti mi geçti. Şutunu da çekti. Maalesef 2-0 her şut gol oluyor normal olarak. Roberto ile bir kez daha geliyorlar. İçeri bomboş pas atar mı ama iyi gördüm orayı. Yoksa gol olacaktı. Ferdi maalesef pasını veremedi. Sağ taraftan bez çalım şut ama galiba Çerki'ye çarptı ama dönen top Kofi çok iyi. Hayli onlarda Mbappe bir çalım ve 3-0. Arkadaşlar tutmak çok zor. Karşı tarafın kadrosu bize göre çok iyi. Kat kat iyi ve bilgisayardan defans yapmak ekstra da zor. Raphinha sol taraftan iyi geldi. Pasını verdi Mbappe'ye. Mbappe verdi. Ferdi alır mısın derken çok güzelsin Ferdi. Sol taraftan geliyoruz biz de. Verdi pasını Olise'ye. Olise en sağ bomboş verdik Lekangin'e. Lekangin bir çalım pasını veremedi ama ya. Daha doğrusu çalım atamadı. Ama oradan bir hata gelir mi diyecektim ama maalesef gelmedi yine. Çerki vurdurtmayalım lütfen ama Kofi yine kurtaramadı. Maalesef 4-0. Douglas Luiz sağa doğru çok güzel gördük. Lekangin içeriye bir orta ve gol olur mu? Suarez vuramadı ve bu şekilde de maçımız bitti gibi arkadaşlar. Haydi oğlum bir gol atalım bari derken atamadık. Maçın oyuncusu ve istatistiklere bir bakalım. İlk öncelikle maçın oyuncusu arkadaşlar Mbappe seçilmiş. Bizde de Lekangin seçildi. İstatistiklere baktığımızda ise istatistikler bu şekilde çok kötü oynadım. Geçelim o zaman cezamıza. Cezalı çarkımıza geldik. Çarkımızı da direkt çevirdim ve bakalım arkadaşlar cezamız doğmuş olacak. Ekranımıza geldiğinde okumuş olacağız ve video çektiğin hesabın videoda aldığın oyuncular hariç ilk 11'den bir oyuncu sil geldi. Bu cezasında arkadaşlar bugün çıkarttıklarımızı da sayalım. Çünkü satılabilir oyuncular olmadığı için sorun yok. Şimdi bu kadromun arkadaşlar ilk 11'ini bir kez daha yenileyim. Bir oyuncusunu sileceğiz ilk 11'den. Bu hesabın ilk 11'i arkadaşlar kısacası bu şekilde oldu en yüksek genel olarak ve tüm kartları arkadaşlar çarka ekleyeceğim. Hangisi çıkarsa da sileceğim. Yani çok riskli bir ceza olacak. Çarkımıza arkadaşlar mevkileri yazdım. Hangisi çıkarsa da o mevkideki oyuncu sileceğiz. Bakalım ne geliyor? Kale geliyor. Kale 118 gen değildi sanırsam. Kale geldi ve 117 gen Kofi o zaman sileceğiz. 1500 parça değerindeki 117 gen Kofi arkadaşlar. Yeni kalecimiz Luis Silva arkadaşlar antrenman olarak basıyoruz ve gördüğünüz gibi parça zararı bir de oyuncumuz silindi. Cezamızı çektik. Like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.